Merhaba, bugün size tığ işi bir büstiyer anlatımı yapacağım. Size anlatmak için böyle bir büstiyer hazırladım ama renk geçişleri olduğu için çok fazla anlaşılmaz. Tek renkle de size anlatımını yapacağım. Burada kullandığım ip Yarn Art Jeans'in Crazy ipliği. Burada kullandığım ip de Alize Cotton Gold'un 67 numarası. İkisinin içeriği de aynı, %55 pamuk, %45 akrilik. Videonun sonunda örgüyü çekmişken başına da eklemek istedim. Alize Cotton Gold 67 numara kullandım. 77 gram ip kullandım. Bir yumak 100 gram, yani bir yumak kadar bile kullanmıyorsunuz. Yarnar cinsler kullanacaksanız 2 yumak almanız gerekiyor. Çünkü onlar 50 gram şeklinde satılıyorlar. Baştan sona da 2,5 milim tığ kullandım. Örgüyü de şöyle göstermek istiyorum. Önü bu şekilde. Ve arka kısmı da bu şekilde. Özellikle yeni başlayanlar için her bir detayını ip gizlemesine kadar anlattım. Yine de aklınıza takılan yerleri olursa sorabilirsiniz. Örgülerinizi fotoğraflı olarak Instagram'dan atarsanız daha çok yardımcı olabilirim. Yine ekranda fotoğraflarını göreceksiniz. Alize Diva Batik'le de farklı büstiyerler ördüm. Bir tane daha büstiyer yapmıştım ama onun ipini tam hatırlamıyorum. Onu da yine bulup ekrana sabitlerim. Oradan istiyorsanız onunla da yapabilirsiniz. İnceliği kalınlığı fark etmiyor. İstediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Tabii ki yaza uygun ipler kullanabilirsiniz. Ona göre de sıra sayısını artırırsınız ya da zincir sayısını artırırsınız. Mesela ben burada pamuklu olanlarda 20 zincir çektim. Diva olanlarda, Alize Diva olanlarda 24 zincir çektim. Onun gibi ipiniz ince ise daha fazla zincir çekersiniz, daha fazla sıra sayısında yaparsınız. Tek fark eden o olur. Bir de şunu söylemek istiyorum. Büstiyerlerde beden ayarlamada herhangi bir sorun yaşamayacağız. Beden genişliğinde herhangi bir sorun yaşamayacağız. Çünkü arkasında deliklerimiz var, iplerimiz var. Ben bu ipleri gevşeterek ya da sıkarak kendi bedenime göre ayarlayabilirim. 38 bedende giyebilir, 40 bedende, 42'de, 44'te. Bizim kendimize göre ayarlayacağımız yer bu kuplar. Buraları kendimize göre ayarlayacağız. Zaten büstiyer yapıyorsak ya kızımıza göre örüyoruz, ya torunumuza göre örüyoruz, ya da kendimize göre örüyoruz. Deneme şansımız var. O yüzden bu üst bölgemizi deneyerek devam ediyoruz ki sonrasında bedenini istediğimiz kadar zaten ayarlayabiliriz. Önemli olan burası. Burayı deneyerek ilerleyeceğiz. Siz bana soru sorduğunuzda ben şu kadar bedenim, burayı kaç sıra örmeliyim dediğinizde ben ona cevap veremem. Gelip sizi ölçmem lazım. Öyle bir şansım da yok. O yüzden kendi üzerinize örerek bir tane kupa yapıyorsunuz. Kendi üzerinize ölçtünüz. Baktınız oldu. İkinciyi de zaten aynı şekilde ilerleyeceğiz. Büstiyerde 2,5 milim tığ kullanacağım. Eliniz gevşekse özellikle 3 milimi geçmemeye çalışın, pamuklu iplerle de. İkili trabzanlar kullanacağız. Araları çok fazla açık olur. Böyle daha tok, daha derli toplu durması için ben 2,5 milimle ördüm. Alize Diva kullanacaksanız da 2, 2,25, 2,5 kullanabilirsiniz. Bu şekilde artık kendi üst bedenimize göre ayarlayacağımız kupumuzu hazırlamaya başlıyoruz. 20 tane zincir çekiyorum. 20 zincir çekeceğim. Size ölçüsünü vereceğim. Siz belki başka iplerle yapıyorsunuzdur. Siz de o kadar zincir çekebilirsiniz. Öncelikle 20 zincirle başlıyorum. 20 zincirle başlıyoruz. Zincir çekmem için tığ ilmek yapmam gerekiyor. Sihirli halka yapar gibi ipi aldım ve döndürdüm. Ben sihirli halkayı da bu şekilde yapıyorum. İpi aldım ve döndürdüm. 2,5 milim tığla giriyorum. İpi halkadan geçirdim ve ipi sıkılayarak bir zincirle bir ilmek oluşturdum. 20 tane zincir çekeceğim. Zincir çekmek için ipi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim. Zincirlerimiz böyle V harfi şeklinde görünüyor. 20 tane zincir çekeceğiz. Yeni başlayanlar için ilk kısmı böyle detaylı anlatacağım. Onlar zincir çekmeyi bilmiyor olabilir. İkili trabzan yapmayı bilmiyor olabilir. Onlarla kendinizi bir tutmayın lütfen. Şimdi ben size anlatırken saymadım. Siz de karıştırdınız, mesela nasıl sayacaksınız? Zincirler V harfi şeklinde görünüyor. Birinci V harfinden, yani birinci zincirden saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şansa 20 tane zincir çekmişim. Karıştırabilirdim. Fazla yapsaydım V harflerinden sökecektim. İstediğim sayıya gelene kadar. Az yapsaydım zincir çekmeye devam edecektim. 20 tane zincir çektim. Burada size ölçüsünü vermek istiyorum. Belki farklı iplerle yaparsınız.
Benim buradaki ölçüm 8 santim. 8 santimlik zincir çekmişim. Buradaki zinciri neye göre yapıyoruz derseniz, ben burada öncesinde daha az zincir çektiğim bir tane büstiyer yapmıştım. Çok aşağıda kalıyor ve kötü bir görüntü oluyor. Şu nokta çok aşağıda kalıyor ve burada kötü, böyle tümsek bir görüntü oluşuyor. O yüzden bu ölçü yeterli. Size ipinize göre 8 santimlik zincirlerinizi çektiniz. Mesela ben Alize Diva'da 24 tane zincir çekmiştim. Şimdi ikili trabzan örmeye başlayabiliriz. 20 tane zincir çekmiştik. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. 4. zincire ikili trabzan yaparak başlıyorum. Atladığım bu 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Diğer örgülerde de öyle yapıyoruz biliyorsunuz. Tığın başına doladım. 20. 19. 18. zinciri atladım. 17. zincirin içine bir tane ikili trabzan yaptım. İkili trabzan için tığın üzerindeki 3 ilmeğin ikisini birlikte çekiyorum. Tığın başına doladım ikili trabzan için. Bir sonraki zincire geliyorum. V harfi şeklinde görünüyor. Bu taraftaki kanadına giriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 ilmeğin ikisini birlikte çekiyorum. Sırasıyla ikili trabzanlar yapmaya devam ediyoruz. Zincirlere sırasıyla ikili trabzan yapıyoruz. V harfi şeklinde görünüyor zincirler. 2 tane kanadı var. Bu taraftaki kanadına giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Diğer kanadını öbür tarafta kullanacağız. Birinci zincire kadar ikili trabzan örmeye devam ediyorum. En son birinci zinciri bırakalım. Orada artırma yapacağız. Birinci zincire kadar geldim. Birinci zincire herhangi bir işlem yapmıyorum şimdilik. Örgümü ne yapıyorum? Bu şekilde trabzan tepelerini açarak düzeltiyorum. 20 tane zincir çekmiştik. 3 tane zincir atladık ve dördüncüden örmeye başladık. İkili trabzan çıkarmaya başladık. 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Birinci zincire kadar 17 tane ikili trabzan örmüşüm. Size elinizdekini de kontrol edin lütfen. Ben burada 10 sıra ördüm. 10 sırada iki tarafta saydım. Örgüyü bilmeme rağmen iki tarafta da saydım. Sayarak ilerlemek her zaman daha garantilidir. Şimdi burada 17 tane ikili trabzanı yaptım. Artık birinci zincirde artırma noktamı yapacağım. 5 tane ikili trabzan yapacağım. Tığın başına doladım. Birinci zincire giriyorum. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci ikili trabzanı yaptım. Yine birinci zincire girdim. İkinci ikili trabzanı yaptım. Üçüncü ikili trabzanı yaptım. Dördüncü ikili trabzanı yaptım ve beşinci ikili trabzanı yaptım. Yani artırma noktamı tamamlamış oldum. Burada işaretleyiciye ya da işaretleyiciniz yoksa böyle kısa kestiğiniz bir ipe ihtiyacımız var. Örgüyü biliyorsanız her yerde artırmalarınızı her sırada yapabilirsiniz. Gözünüz aşinadır, yapabilirsiniz. Ama yeni başlıyorsanız 3. trabzanların üzerine bir tane işaretleyici takıyoruz. 5 tane trabzan yapmıştık. 1, 2 bırakıyorum. 3. trabzanın tepesine V harfine bir tane işaretleyiciyi takıyorum. İşaretleyiciniz yoksa ipi geçirir orada bağlarsınız. Bu şekilde artırmamızı yaptık. Burada yapacağımız işlem önemli olan bu tarafta kaç tane trabzanım varsa bu tarafta da o kadar trabzan olması gerekiyor. Her sırada bu tarafta ne kadar varsa bu tarafta da o kadar olması gerekiyor. Ben burada birinci zincire gelene kadar 17 tane ikili trabzan yapmıştım. Demek ki bu tarafta da 17 tane ikili trabzan yapmak zorundayım. Tığın başına doladım. Buradaki ipi de arada gizleyeceğim. Zaten ikili trabzanların dibi bizim V harfinin diğer kanadı. Yani zincirin diğer kanadı. Orayı da
diğer tarafta kullanacağız demiştim. İkili trabzanın dibine batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sırasıyla her ikili trabzanın karşısına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonunda zaten sayacağız her sırada. Bu şekilde ikili trabzanların dibine zincirin yani diğer kanadına bir tane ikili trabzan yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda bakalım 17 tane ikili trabzanımız var mı? İlk iki sırayı böyle detaylı şekilde anlatacağım. Diğer sıraları aynı şekilde öreceğiz zaten. Yeni başlayanlar, eline ilk defa ip, tığ alanlar kavrasın, sonra hızlıca ilerleyelim. Şimdi burada yeni başladığımda kendimin de yanlış yaptığı bir şeyi göstermek istiyorum. Burada 17 tane ikili trabzan var. Burada da 17 tane ikili trabzan olmak zorunda. Tabii ki bize anlatan insanlar yine sayarak yapın diyor ama biz o an saysak bile belki trabzanları bilmiyoruz, etmiyoruz, yanlış sayıyoruz. Sıra sonundaki zincirin dibine batmamışım. Ve bir sırada hep yanlış devam ediyor, yanlış devam ediyor. Nasıl olduğunu da bulamadım. Birinci sırada zincirin dibine batmayı unutmuyoruz. Bu 3 zincirde bir tane ikili trabzandı. Birinci zincirin dibine de batıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Şu an 16 tane ikili trabzan var bu tarafta. 17 olması gerekiyor. 17'yi de buradaki birinci zincirin dibine yapıyorum. 20 tane zincir çekmiştik. Yani 20. zincirin dibine kendisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Böylece iki tarafı da eşitlemiş oluyorum. En son benim gibi sondan başa doğru sökmek zorunda kalmamak için buraya dikkat ederseniz sayılarımız aynı şekilde ilerleyecektir. Birinci sırayı herkes kavrasın diye detaylı anlattım. Sonrası kendisini artık tekrar edecek. Ne yapacağız? Döne döne. Buradan buraya gideceğiz, buradan buraya geleceğiz. Buradan buraya gideceğiz, buradan buraya geleceğiz. Toplam 10 sıra kadar ördüm. Size kendi üstünüze ölçeceksiniz. Belki sizde 9 sıra yetecek, belki 11-12 sıra yetecek. Orası artık sizin kendi bedeninize bağlı. Yine ikili trabzanlarla devam edeceğiz. Üçüncü trabzanın üzerine 5 tane ikili trabzan yapacağız. Bunları hem önceden bilgi olsun diye hem de örgülenler için anlatıyorum. Onlar belki örerek 10 sırayı tamamlamak isterler. Onların izlemesine gerek yok. Her seferinde 3. trabzanın üzerine işaretleyici taktığımız yere 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine 3.'nün ortasına işaretleyiciyi takıyoruz. Her seferinde aynı işlemi yapıyoruz. Her sırada trabzan sayımız bu kenarlarda ikişer ikişer artıyor. Artık sayımızı şu şekilde oturtacağız. Buradaki işaretleyici taktığımız ya da ip taktığımız bu trabzanı saymıyoruz. Bunu unutuyoruz. Sağındaki ve solundaki trabzanları sayıyoruz. Sağda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 tane ikili trabzan var. Yine işaretleyicinin bu tarafında da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 tane ikili trabzan var. Artık buradaki işaretleyicinin sağını ve solunu sayacağız. Her sırada ikişer ikişer artacak. Bir üst sırada 21 olacak, bir üst sırada 23 olacak, onun gibi artacak. Artık bir üst sıraya çıkıyorum. Başlarken 2 zincir çekiyorum ki burada benim tabanım düzgün görünsün. Bu sadece görünümle ilgili. Bunu herhangi bir sayıya katmıyoruz. Tığın başına doladım. 2 zincir çektiğim yere, yani son trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaparak başlıyorum. 2 zinciri saymıyorum. Birinci trabzandan saymaya başlıyorum. Birinci trabzanı yaptık. Sırasıyla ikinci trabzanı yaptım. Üçüncü trabzanı yaptım. Bu tarafta toplam 19 tane ikili trabzan var. 19 tane ikili trabzan yapıyorum. İşaretleyicinin olduğu yere kadar 19 tane ikili trabzan olması gerekiyor. Sayılar önemli. İşaretleyicinin olduğu yere kadar aşağıdaki ikili trabzanların üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum.
İşaretleyicinin olduğu yere kadar geldim. Yine sayıyorum. Buradaki iki zinciri saymıyoruz. Burası sadece düzgün bir görünüm için. Tekli trabzanlar yapsaydık o zaman da bir zincir çekecektim ki burası düzgün görünsün. Yani iki zinciri saymıyoruz. İlk yaptığım ikili trabzandan başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 tane ikili trabzan yapmışım. Yani doğru sayıda ilerlemişim. Şimdi buradaki işaretleyiciyi çıkartıyorum. İşaretleyicinin olduğu yere yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İşaretleyiciyi çıkardığım yere aynı yere 5 tane ikili trabzan yaptım. Ne yapacağız? Yine 3. trabzanın üzerine işaretleyicimizi takacağız. Ya da ipimizi bağlayacağız. Burası bizim orta noktamız. Yine burada artırmamızı yapacağız. Yine 5 tane ikili trabzan yaptıktan sonra sırasıyla devam ediyorum. Sıra sonunda yine size yanlış yapmamanız için nereye batacağınızı göstereceğim. Üst sıralarda da aynı şekilde devam edeceğiz. Artık sayacağımız yerler neresiydi? İşaretleyicinin sağı ve solu. İşaretleyicinin olduğu yeri saymıyoruz. Baştaki iki zincir saymıyorduk. Birinci trabzandan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 tane ikili trabzan var. Yani işaretleyicinin solunda da 21 tane ikili trabzan olması gerekiyor. Sayıyorum: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 ve 21. Bu şekilde sayımı tamamladım. Sayarak ilerlersek herhangi bir yanlışlık yapmayız. Yine zincirle bir üst noktaya çıkmaya göstermek istiyorum. Bir üst sıradaki sayımız ne olacak? 23 olacak. Bir üst sıra için yine 2 zincir çekerek başlıyorum. 2 zinciri trabzan olarak kabul etmiyorum. Sadece örgümüzün düzgün görünmesi için. Tığın başına doladım. Buradaki ilk trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum ve buradan itibaren saymaya başlıyorum. Bu tarafta 21 tane ikili trabzanımız var. İşaretleyicinin olduğu yere kadar 21 tane ikili trabzan yapıyoruz. İşaretleyicinin olduğu yere 5 tane ikili trabzan yaptığımızda da sağda ve solda ikişer trabzan artıyor ve her sırada burada 21'di. Bir sırada 23, 25, 27 şeklinde devam ediyor. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere kadar 21 tane ikili trabzanımızı yapalım. Nasıl saydığımızı göstermiştim. Buradaki iki zincir saymıyorsunuz. Birinci trabzandan saymaya başlıyorsunuz. Buradan itibaren 21 tane ikili trabzan olmalı. Artık her sırada onunla vaktinizi almak istemiyorum ama ben de her sırada sayacağım. 21 tane ikili trabzanı yapmışım. Buradan işaretleyiciyi çıkartıyorum. Ve işaretleyicinin olduğu yere 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan yaptım. Ne yapacağım? Tam ortadaki 3. trabzanın üzerine işaretleyiciyi takacağım. Ya da ipimi bağlayacağım. Bu tarafta yine 21 tane ikili trabzan vardı. Buradan da 2 tane trabzan geldi. Ne demek yani? Bu tarafta 23 tane ikili trabzan olacak demek.
Burada da 2 tane trabzan geldi. 21 tane trabzan örmüştük. İkisi de buradan geldi. 23 tane bu tarafta trabzan var. 23 tane de bu tarafta trabzan olacak. Yine sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonunda 23 tane ikili trabzan olduğundan emin oluyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Bu tarafta da 23 tane ikili trabzanım var. Buradaki 2 zincir sadece düzgün görünmesi içindi. Yine 2 zincir çekiyorum ve bir üst sıraya çıkıyorum. Aynı yere, zincir çektiğim yere birinci trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum ve bundan itibaren saymaya başlıyorum. Bu sırayı da detaylı olarak göstereceğim. Sonra 10 sırayı artık tamamlayalım. İşaretleyicinin olduğu yere kadar geldim. Saydım, 23 tane ikili trabzan var. Lütfen 2 zinciri saymayın. Buradaki ilk yaptığımız trabzandan başlıyoruz. 23 tane ikili trabzan var. Artık işaretleyiciyi çıkarıyorum ve oraya 5 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Beş tane ikili trabzan yaptım. Üçüncünün tepesine bir tane işaretleyiciyi takıyorum. Yani 2 tane daha trabzan buradan gelmiş oldu. 23 tane trabzan vardı. 25'e tamamlamış olduk. 25 tane sağ tarafta, 25 tane de sol tarafta olmak zorunda. Şimdi sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda sayıyorum. İşaretleyicinin solunda 25 tane ikili trabzan varsa bir üst sıraya çıkabilirim. Sıra sonuna kadar gelelim, sayalım. Artık tekrar 10 sıra şeklinde de sayıları vermek istiyorum. 10 sıraya tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bu tarafta da 25 tane ikili trabzan var. En son trabzanın üzerine de zaten trabzanımızı yaptığımızda doğru sayıya ulaşmış oluyoruz. Ama siz yeni başladınız, fark etmediniz. Buradaki ikinci zincire de batarsanız her seferinde bir tane trabzan artmış olur. O yüzden lütfen sayarak ilerleyin. Şimdi buradan başlıyoruz saymaya. 1, 2, 3, 4 sıramızı yaptık. Artık bunu 10 sıraya tamamlayacağız. Her sırada ne yapıyoruz? 2 zincir çekiyoruz. Bunu trabzan olarak kabul etmiyoruz. Aynı yere bir tane ikili trabzan yaparak başlıyoruz. Sırasıyla ikili trabzan yapıyoruz. Sonra işaretleyicinin olduğu yere geldik. İşaretleyici çıkardık. 5 tane ikili trabzan yaptık. Üçüncünün üzerine tekrar işaretleyiciyi takıp örmeye devam ediyoruz. Burada da tamamlanmış hali var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra kadar ördüm. Birinci sırada 19 tane ikili trabzanımız var. Sağda ve solda. Ne yapıyoruz? Üçüncüdeki trabzanı saymıyoruz. Sağda ve solda 19 trabzan var. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 ve 37. En son yaptığımızda en son sırada sağda ve solda 37 tane ikili trabzan olması gerekiyor. Oraya kadar ilerliyoruz. Ama siz şimdi yaptınız 10 sıra ördünüz. Kendi bedeninize ölçtünüz. Üzerinize ölçtünüz. Baktınız bol geliyor. Demek ki o zaman sizin bedeniniz daha küçük. Ne yaparsınız? Siz de 9 sıra örersiniz. Ya da 8 sıra örersiniz. Çocuğunuza yapıyorsunuzdur. Daha küçük yaparsınız. Ama baktınız 10 sıra size yeterli gelmeyecek sonrasında. O zaman 11 sıra yaparsınız, 12 sıra yaparsınız. Buradaki sıra sayısı artık sizin bedeninize göre. Kendi üzerinize ölçmenize göre. Ben şimdi 10 sırayı tamamlıyorum. Siz de kendi bedeninize göre orayı tamamlayın. Artık sonrasında süslemesine geçeceğiz. Buradaki süslemelerine geçeceğiz. Sırtını ayarlayacağız. Artık sırtta istediğiniz beden olabilirsiniz. Kendinize göre ayarlarsınız. İplerini kendinize göre ayarlarsınız. Şimdi 10 sırayı örüp geliyorum. Her sırada saymayı unutmayın lütfen. Aynı burada yaptığım gibi 10 sırayı tamamladım. İki tarafta da işaretleyicinin sağında ve solunda 37 tane ikili trabzan var. Size kendi ölçünüze göre yaptığınız, üzerinize ölçtünüz. Artık burada süsleme kısmına geçeceğiz. Buradaki midye süslemelerden yapacağız. Ben genelde örgü süsü olarak battaniyelerde de
Bluzlarda da bunları kullanıyorum. Bunu kullanıyorum. O yüzden burada da kullanmak istedim. Baktınız bu model sizin hoşunuza gitmedi. Ben böyle yapmak istemiyorum dediniz. Artık burayı kendinize göre yaptıktan sonra süsleme kısmı sizin zevkinize kalmış. İstediğiniz şekilde ilerleyebilirsiniz. Başka videolara bakarsınız, baktınız daha güzel bir süsleme yöntemi var. Daha hoşunuza giden bir model var. Bunun üzerine onu kurabilirsiniz. Önemli olan zaten alt bazı bu. Bunun üzerine istediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi artık kendi örgümüzde midyelerle devam edeceğiz. Şimdi 10 sıra ördük. Midyeleri yapmaya başlıyoruz. Burası bizim ön yüzümüz. Burası ilk yaptığımız trabzanlar. Burası örgümüzün ön yüzü. Burası arka yüzü. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki 3 zincirde bir ikili trabzan kabul ettim. Aynı yere 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Yani toplam 4 tane ikili trabzanla başlamış olduk. Bu da aslında bir midye ama burası bizim kenarımız olduğu için yarım olarak başladık. 4 tane trabzan yaptık. Aşağıdan 1, 2 tane trabzan atlıyorum. Üçüncüsüne sık iğne yapıyorum. 1, 2 tane atladım. Üçüncüye girdim. İpimi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte alarak sık iğne yapıyorum. Tığın başına doladım. Aşağıdan yine 1, 2 tane trabzan atladım. Üçüncüye 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yarım olarak burada başlamıştık. Bir bütünü burada yaptık. Aynı yere 7 tane ikili trabzan yaptım. Her seferinde aşağıdan 2 tane ikili trabzan atlıyorum. 7 tane ikili trabzan yaptım. Sırasıyla 1, 2 tane trabzan atladım. Sık iğne yapmak için tığın başına dolamıyoruz. 1, 2 tane trabzan atladım. Üçüncünün tepesine girdim. İpi aldım. Tığın üzerindeki 2 ilmeği birlikte çekerek sık iğne yapıyorum. Tığın başına doladım. 1, 2 trabzan atladım. Üçüncüsüne 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Aşağıdan 2 tane atlıyoruz. 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aşağıdan 2 tane atlıyoruz. 1 tane sık iğne yapıyoruz. 7 tane ikili trabzanı yaptım. 1, 2 tane trabzan atladım. Üçüncüye sık iğne yapıyorum. 1, 2 tane trabzan atladım. Üçüncüye 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde yukarı kadar gelelim. Yukarıda oturtmak için 1-2 tane trabzan sayısına değişiklik yapacağız. Bu şekilde midye sık iğne, midye sık iğne olarak devam edeceğiz. Aşağıdan da 2 tane trabzan atlıyorum. Üçüncüsüne sık iğne yapıyorum. 1-2 tane atladım. Üçüncüsüne 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Başlarken yarım olarak başlamıştık. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 tane tam şeklinde ördük. Yarım 1, 2, 3, 4, 5. Yani buradayız. Burada yapacağımız işlem, ben işaretleyicinin olduğu yere bir tane sık iğne yapmak istiyorum. İşaretleyicinin sağında ve solunda aynı sayıda midye olsun istiyorum. O yüzden buraya denk getirebilmek için sayılarım eşit düşsün diye burada sadece bir tane ikili trabzan atladım. Ve burada bir tane ikili trabzan atladım. O şekilde sık iğneyi tam ortaya denk getirebilirsiniz. Sizde de belki bir tane atlamazsınız da 3 tane atlamanız gerekiyordur. Ne kadar atlamanız gerekiyorsa buraya sık iğneyi denk getiriyoruz. Sağında ve solunda aynı sayıda midyelere ulaşıyoruz. Burada en son midyeyi yaptım. 7 tane ikili trabzan yaptım. Sık iğne yapmam gerekiyor. Normalde aşağıdan 2 tane atlıyordum. Bu sefer 1 tane atlıyorum. 1 tane ikili trabzan atladım. İkinciye sık iğne yapıyorum. Tığın başına doladım. Yine 1-2 tane ikili trabzan atladım. Üçüncüye 7 tane ikili trabzan yapıyorum.
Burayı yine detaylı anlatacağım size. Elinizdekiyle kontrol edeceksiniz. Yedi tane ikili trabzan yaptım. Yine sık iğne yapmam gerekiyor ve ben tam ortaya denk gelsin istiyorum. Yine bir tane atlıyorum. Yani son iki sık iğnede de birer tane trabzan atlamış oluyorum. En son midyeyi yaptım. Bir tane ikili trabzan atladım. İkinci trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Burada ve burada birer tane ikili trabzan atladım. Buradaki sık iğneyi yaparken de birer tane atladım. Buradaki sık iğneyi yaparken de birer tane atladım. Burada yine iki tane atlıyoruz. Artık burada yapacağımız işlem sağ tarafta ne yapıyorsak sol tarafta da aynısını yapacağız. Buradaki midyeden önce bir tane ikili trabzan atlamıştım. O zaman burada da bir tane ikili trabzan atlayacağım. Tığın başına doladım. Bir tane ikili trabzan atladım. İkinciye 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 tane ikili trabzan var. Üçüncüye sık iğne yapmışım. Arada 2 tane ikili trabzan var. Üçüncüye sık iğne yaptım. Burada ne yapmıştım? Bir tane trabzan atlamıştım. Burada da bir tane trabzan atlıyorum ve ikincisine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Sadece değişikliğimiz buradaydı. Ortadaki trabzana denk getirmek için. Sonrasında yine aşağıdan 2 tane atlayacağız ve o şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. 1-2 trabzan atladım, üçüncüsüne sık iğne yaptım. 1-2 trabzan atladım, üçüncüsüne 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Artık değişen bir şey yok. Aşağıdan 2 tane ikili trabzan atlayacağız. Sıra sonuna kadar gelelim. Yine o tepeyi tekrar anlatacağım. Farklı sıra sayısında yapanlar da olabilir. Aşağıdan 2 trabzan atladım, üçüncüsüne sık iğne yaptım. Aşağıdan 2 trabzan atladım, üçüncüsüne 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda yarım midyemizi beraber yapalım. Sağ tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tam midyemiz var. Sol tarafta da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tam midyemizi yaptık. En son yarım yapmamız gerekiyor. Aşağıdan 2 trabzan atlayacağız. Üçüncüsüne 4 tane ikili trabzan yapacağız. 1, 2 tane trabzan atladım. Üçüncünün tepesine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Burayı yarım şekilde yapıyorum. Aynı sayılarda ilerlediğimiz için sıra sonumuzda denk gelmiş oldu. Bu şekilde 6 tane tam, 1 tane yarım. 6 tane tam, 1 tane yarım. Yine tekrar buraya geçmek istiyorum. Ben 10 sıra yaptım. 37 tane trabzanla arada 2 tane atlayarak tam bu orta noktaya denk gelmiyordu sık iğnem. Sizde de denk gelmeyebilir, başka örgülerde de denk gelmeyebilir. O zaman ne yapıyoruz? Burada 2 tane atlayacağım yere 1 tane atladım ve buradaki 3. trabzanın yani işaretleyicinin olduğu yere sık iğneyi getirdim. Ben 2 yerde birer tane ikili trabzan atladım. Siz belki bir yerde atlayacaksınız. Şöyle de göstermek istiyorum. Çok fazla bir görünüm farkı yok. 2 tane atladığımızda 1 tane atladığımız arasında. Önemli olan buradaki 3. trabzanın üzerine sık iğneyi yapmamız. Siz de kendi örgünüzde o şekilde yaparsınız. Ortaya denk getirirsiniz. Sağda 6 tane tam midye, solda 6 tane tam midye olacak. Şu şekilde katlayıp ölçüsünü de vermek istiyorum. Belki birebir yapmak isteyenler olabilir. Ama ne yapıyoruz? Kendimize göre deniyoruz. Boyu tepeden aşağıya kadar 18-18,5 santim olmuş. 18-18,5 santim olmuş. Şu şekilde enini de ölçmek istiyorum. Eni de bu şekilde 11 santim. İkisi de eşit zaten. İstediğiniz herhangi bir parçayı sağ sol olarak yapıyorsunuz. Yan yana koyuyorsunuz. Bu şekilde ortadan bir birleştirme yapacağız. Ben kaydırmalarla yaptım. Siz istiyorsanız dikerek de birleştirebilirsiniz. Bu şekilde istediğim kadar kapattım. Siz de istediğiniz kadar kapatıyorsunuz. Yarım midyeyi geçmişim. Buradaki tam midyelerini de ortasına kadar birleştirmişim. Şimdi onu nasıl yapacağız? Size göstermek istiyorum.
Ben iç kanatları alarak birleştireceğim. Siz istiyorsanız tüm tepeyi de alabilirsiniz. Dış kanatları da alabilirsiniz. İstediğiniz şekilde tığla ya da iğneyle birleştirebilirsiniz. Orası sizin artık zevkinize kalmış. Sadece görünüm farkı oluşturur. Burada son trabzanın üzerindeyim. V harfi gibi görünüyor. İç kanada girdim. Burada da iç kanada girdim. İpi aldım ve ilmeklerden geçiriyorum. İkinci trabzanın iç kanadına girdim. Bu tarafta da ikinci trabzanın iç kanadına girdim. Tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Üçüncü trabzanın iç kanadı, üçüncü trabzanın iç kanadı ve 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Elimi çok sıkı tutmuyorum ki ilmekleri geçirebileyim. Dördüncü trabzan tepelerin iç kanadını aldım. Tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte çektim. Burada sık iğnenin tepesi var. İç kanadına girdim. Sık iğne tepesinin iç kanadına girdim. Üçünü birlikte çekiyorum. Sonra 7 tane midye var. Sırasıyla ortasına kadar devam ediyorum. Birincilerin iç kanadını aldım. İkincilerin iç kanadını aldım. Üçüncülerin iç kanadını aldım ve dördüncülerin iç kanadını aldım. Buraya kadar birleştirdim. Görünümü de bu şekilde, yine V harfi şeklinde birleştirmemiz görünüyor. Burada da aynı şekilde görebilirsiniz. Ben buraya kadar birleştirdim. Siz istediğiniz yere kadar, daha kapalı olana kadar birleştirebilirsiniz. Burada artık istediğim yere kadar birleştirdim. Bir zincir çekiyorum ve ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Sonra onu orada gizleyeceğim. Artık buradaki yumakla işim bitti. Gördüğünüz gibi iki parçayı birleştirdik. Şimdi artık tam buradaki teferruata geçmeden şurayı halletmek istiyorum. Askılarımızı yapalım. Sonra ince detaylara beraber geçelim. Burada ne yapacağız? 3 tane ikili trabzan yapacağız. Midyenin son trabzanına batıyoruz. Sık iğnenin tepesine batıyoruz ve buradaki midyenin ilk trabzanına batıyoruz. Sık iğneyi ortaya denk getirmemin sebebi de askıyı da düzgün şekilde yapabilmek. Öncelikle bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Tığın başına doladım. Burada 7 tane ikili trabzan yapmıştık. Son trabzanın tepesine batıyorum. 7. trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım ve buradaki midyenin de ilk trabzan tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Toplam 3 tane ikili trabzanla başlamış olduk. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığın başına doladım, örgümü döndürdüm. İlk yaptığım trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir trabzan bir boşluk, bir trabzan bir boşluk olarak ilerleyeceğiz. 1 2 3 zincir çektim. 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Örgümü döndürdüm. Boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. 4 tane zincir çekmiştim. 3'ünü bir tane ikili trabzan kabul etmiştik. 3. zincirin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde trabzan boşluk, trabzan boşluk olarak ilerleyeceğiz. Boşluk yaparken ne yapıyoruz? 4 tane zincir çekiyoruz. 3'ü bir tane ikili trabzan, bir zincirde aradaki zincir. Tığın başına doladım, örgümü döndürdüm. Buradaki 3 zincir çekmiştim. 3. zincirin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığın başına doladım, örgümü döndürdüm. Boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3. zincirin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Askımız oldukça kolay. 3 tane ikili trabzan, bir tane boşluk, 3 tane ikili trabzan, bir tane boşluk. Boşluğa geçerken 4 zincir çekiyorum. 4. zincirde aradaki bu boşluk oluyor.
1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığın başına doladım. Üçüncü zincirin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Boşluğa bir tane ikili trabzan. Üçüncü zincirin içine bir tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Üçüncü zincirin içine bir tane ikili trabzan yaptım. İkili trabzanlarla bu şekilde askımızı oluşturuyoruz. Askının ölçüsünü de söylemek istiyorum. Askının ölçüsü de yaklaşık 45 santim. Esnekliğini aldıkça tabii ki bağladıkça uzayacaktır ipin yapısından dolayı. Kaç sıra ördüğümü de söylemek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43 sıra örmüşüm. 43 sırada askı kısımlarını örmüşüm. İki tarafta da aynı şekilde askılarımızı örüyoruz. Burada 43 sırayı tamamlayalım. Bir zincir çekip ipimizi yeteri kadar bırakıp keselim. Burada da yine son trabzanın üzerinden ikili trabzan örmeye başlıyoruz. Sık iğnenin tepesini yapıyoruz ve buradaki ilk trabzanın tepesini yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan, bir boşluk, 3 tane ikili trabzan, bir boşluk olarak ilerliyoruz. Bu şekilde 43 sıra ördüm. Böyle 10 sırada bir de işaretleyici taktım ki her seferinde saymayın diye. 43. sıranın sonunda bir zincir çekip ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Sonra onu örgünün arka tarafında gizliyoruz. İkisini de size gösterdiğim gibi yaptım. Sıra sonunda bir zincir çekip ipimi kopardım. Zaten ipimiz burada kalmıştı en son. Buradan örmeye devam ediyoruz. Artık buradaki bant kısmını yapacağız. Yine bir sıra trabzan, bir sıra boşluk, bir sıra trabzan, bir sıra boşluk olarak devam edeceğiz. Ben 25 tane zincir çekmek istiyorum. Size kendi ipinize göre ölçü veririm. Ona göre devam edersiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpimin kaldığı yerden 25 tane zincir çektim. Onu da ölçüsünü vermek istiyorum. İpi farklı olanlar verdiğim ölçüye göre yapıyorlar. Yaklaşık esnekliğini aldıktan sonra 11 santim kadar, 10,5-11 santim kadar zincir çekmişim. Bu şekilde. Siz de 11 santim olana kadar zincirlerinizi çekin. Alize divar yapıyorsanız, mesela daha ince bir iplikle yapıyorsanız, ben burada 25 çektim. Siz belki 28 çekersiniz. İpimizin inceliği, kalınlığı sadece sayılarda fark eder. Ölçüye uyarak yaparsanız sıkıntı olmayacaktır. Burada bağlama kısımları için boşluklar oluşturmamız gerekiyor. 25 tane zincir çektim. 5 zincirle boşluk oluşturmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığın başına doladım. En son yaptığım 25. zincirin içine giriyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. 5 zincirle bu boşluğu oluşturmuş oldum. Buradan yeteri kadar boşluk oluşuyor ve ip geçebiliyor. 5 zincir yeterli. İpiniz ince ise belki 6 tane çekebilirsiniz. Şimdi her bir zincire ikili trabzan yapıyorum. 25.'den örmeye başlamıştık. Sırasıyla 25 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 25 tane ikili trabzan yapalım sıra sonuna kadar. Yeni başlayanlar kendisini kontrol etsin diye tekrar söylemek istiyorum. Burada ipimizin kaldığı yerden 25 tane zincir çekmiştik. En sonda 25 zincirin üstüne 5 tane daha zincir çektik ve burada 5 zincirlik bir boşluk oluşturmuş olduk. 25. trabzanın üzerinden ikili trabzan örmeye devam ettik. Toplam zaten 25 zincir vardı. Arada 25 tane ikili trabzan olması gerekiyor. Şimdi artık örgümüzün alt kısmındayız. Burada bozuk bir yüzey var. Öncelikle orayı ikili trabzanlarla düzelteceğiz. Tığın başına dolayalım. Burada en son
yarım midyem vardı. Birinci trabzanın boşluğuna giriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine birinci trabzanın boşluğuna giriyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve birinci trabzanın üzerine midyeyi yaptığım yere batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ikili trabzanlar çıkartacağız. 2 zincir yapmıştım. 2 zincirin boşluğuna battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde trabzanlara ve üste çıkarken yaptığımız ikili trabzanların boşluğuna batarak ikili trabzanlar çıkartıyoruz. Biraz örerek size göstereceğim. Mantığını da anlatacağım. Trabzanların kendisine değil, boşluğuna batıyorum. Bu şekilde. Görüntüsü de bu şekilde. Burada 2 zincir noktam var. 2 zincir boşluğuna girdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Dibine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada ikili trabzanım var. İkili trabzan olan yere de bir tane ikili trabzan da yapabilirim. 2 tane ikili trabzan da yapabilirim. Benim bir bütün örgümde de bu değişebilir. Birinde elim sıkı gelmiştir. Bir tane ile geçerim. Birinde elim gevşek gelmiştir. 2 tane ile geçebilirim. İkili trabzan boşluğuna girdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Dibine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan boşluğuna girdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Dibine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burası benim tam orta noktam, başladığım yer. Buradaki trabzana bir tane ikili trabzan yaptım. Tam orta noktaya battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde trabzanlar çıkartarak devam ediyoruz. Buradaki ikili trabzan geniş düşmüş, 2 tane ikili trabzan yaptım. Önemli olan ne marullanma olsun, çok fazla trabzan olsun, ne de arada boşluk görüntüsü olsun. Görüyorsunuz kendisinin trabzanların ve zincirlerin, iki zincirlerin kendisine bir tane battım çoğunda, sonra dibine battım. Büyük olanlarda aynı yere 2 tane battım. Burada mesela ikili trabzanı elim gevşek gelmiş, büyük yapmışım, geniş yapmışım, o yüzden buraya 2 tane yaptım. Arada ne böyle büyük bir boşluk oluşsun, eksik trabzan yapayım, ne de böyle sıkışık sıkışık üst üste olan trabzanlar olsun. Sıralı şekilde devam edelim. Burada sayı önemli değil. Önemli olan düzgün bir görünüm. Marullanma olmaması ve ortada boşluk kısmı olmaması. Burada birleştirme yaptığımız yere geldik. İster tığla ister iğneyle dikerek birleştirdik. Burayı da yine istediğiniz sayıda trabzanla geçebilirsiniz. Ben bir tane sağını yapacağım. Bir tane tam V harfinin kaydırma yaptığımız yerin ilk yerin ortasına batacağım. Sonrasında yine trabzanlardan ikili trabzan çıkartacağım. Buradaki 2 zincir çekmiştik üst sıraya çıkmak için. Oralardan trabzan çıkartacağım. Siz 2 tane ile geçtiğiniz arada boşluk oluşuyorsa 3 tane ile geçersiniz. 3 taneli yaptığınızda üst üste duruyorsa 2 taneyle geçersiniz. Bu şekilde trabzanlardan ve zincirlerden ikili trabzan çıkartalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Burada ikili trabzanlar çıkartarak devam ettik. Sıra sonuna kadar geldim. Buradaki yarım midye yapmıştık. Son trabzan boşluğuna da 2 tane ikili trabzan yaptım. Bu tarafta 25 tane zincir çekmiştik. Aynı şekilde burada da devam ediyorum.
1, 2, 3, 4, 5, 25 tane zincir çektim. Boşluk oluşturmak için 1, 2, 3, 4, 5 tane daha zincir çektim. Tığın başına doladım. 25. zincirin içinden ikili trabzan örmeye başlıyoruz. Diğer tarafta yaptığımız işlemi burada tekrarlıyoruz. Yine sıra sonuna kadar 25 tane ikili trabzan yapalım. Ve ilk sıradaki trabzan işlemini bitirelim. Artık burada ipimizi koparacağız. Sonra ipimizi koparmadan boşluk sırası, trabzan sırası, boşluk sırası, trabzan sırası olarak ilerleyeceğiz. Bir tane altıgen hırka fotoğrafı göstereceğim size. Aynı oradaki gibi boşlukları arkada öreceğiz. Trabzanları ön yüzde öreceğiz. Ve örgümüzün sonuna geleceğiz. Buradaki birinci zincirin içine de bir tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde tepeleri açarak düzeltiyorum. Toplam 25 tane ikili trabzan olmuş oldu yine. Sıra sonunda artık burada bitişimizi yapacağız. Bu şekilde ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Burada ipimi yeteri kadar bırakıp kesmiştim. Burada en son midyenin boşluğuna giriyorum. Trabzan çıkardığım yere ipi aldım. Buradan örgünün arkasına çektim. Burada da son yaptığım ikili trabzan var. Onun arka kanadına giriyorum. Ve iki tane ikili trabzanı aslında yan yana bu şekilde sabitlemiş oluyorum. Görünümü eşitlemiş oluyorum. Artık ipi arkada gizleyebilirim. Burada bir zincir çekip ipi buraya sabitliyorum. Sonrasında yıkadığımızda, giydiğimizde sökülmesin. Ve ipi arkadan geçirerek gizleyebilirim artık. Midyenin arkasına gizlemek daha kolay olacağı için orayı çektim. Gizledim ve ipimi kesiyorum. Burada birinci sıradaki işlemimiz bitti. Artık üzerine bir sıra boşluk, bir sıra trabzan, bir sıra boşluk, bir sıra trabzan olarak devam edeceğiz. Buradaki ölçü, uzunluk sizin isteğinize göre değişebilir. Siz daha uzun bir şekilde yapıp bluz gibi de kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ben burada 1, 2, 3, 4 sıra boşluk sırası örmüşüm. Şimdi artık boşluk sırası örmeye başlıyoruz. Boşluk sırasını örgünün arka tarafında örüyoruz. Trabzanlar düz yüzde kalsın diye döne döne öreceğimiz için boşluk sırasına arkadan başlıyoruz. Boşluk sırasını örmek için tığa bir ilmek yapıyorum. Tığın başına doladım. Örgünün arka tarafındayım. Burası arka tarafı. 5 tane zincir çekmiştik biliyorsunuz. Boşluk oluşturmak için birinci zincir bırakıyorum. İkinci zincire giriyorum. İkinci zincirin içine girdim. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Böylece yine bir zincirlik boşluğum oluşmuş oldu. Burada bir zincir atladım. İkinci zincirden başlamıştım. Onun sebebi de arada bir zincirlik boşluk oluşturmak istemem. Üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim ve ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Bu sırada arada bir zincirle aşağıdan da bir tane ikili trabzan atlayacağım. İkinci trabzanın tepesine ikili trabzan yapacağım. Arada bir zincir çekiyorum. Aşağıdan bir tane ikili trabzan atlayıp ikincisine bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çek. Aşağıdan bir tane ikili trabzan atla. İkincisine ikili trabzan yap. Bu şekilde bir zincirlik boşluklar oluşturuyoruz. Arada bir zincir çek. Aşağıdan bir ikili trabzan atla. İkincisine bir tane ikili trabzan yap. Bu şekilde boşluk sıramızı örüyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz. Aşağıdan bir ikili trabzan atlayıp ikincisine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Zaten tüm birinci sıra ikili trabzanlarla örüldü. Sıra sonuna kadar bu şekilde geliyoruz. Burada bir zincirlik boşlukları oluşturmaya devam ettik.
Burada ikili trabzan çıkartırken herhangi bir sayı gözetmemiştik. Yani herhangi bir sayı bilmiyoruz. Biz burada sıra sonunda denk gelecek mi, yeterli sayımız olacak mı bilmiyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Normalde aradan bir trabzan atlayıp ikincisine ikili trabzan yapmam gerekiyor. Ama o zaman burada bir tane trabzan boşta kalmış oluyor. İki tane atladığımda da arada büyük bir görüntü olacak. O zaman ne yapacağım? Arada bir zincir çektim, tığın başına doladım. Buradaki ikinci trabzanın kanadından biraz aldım, bir tanesini aldım. Sonra ikincinin tepesine tamamen battım ve bir tane ikili trabzan yaptım. Yine aynı boşluğa ulaşmış oldum. Arada iki tane atladım aslında ama birinin ipinden biraz, birinin de tepesine batarak aradaki boşluğu dengelemiş oldum. Özellikle yeni başlıyorsanız her şeyi birebir aynı yapmak istiyorsunuz tabii ki, ama her şey denk gelmeyebilir. Lastik örerken de öyle, sıra sonunda son lastik, ön lastik denk gelmeyebilir. Onlarda da gösteriyorum nasıl olduğunu. Bunlar sizin örgüyü bırakmanıza sebep olmamalı. Bunlar çözülebilecek şeyler. Sıra sonunda en son bir tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Burada bir zincir atlıyorum. İkincisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani bir zincirlik boşluğumu oluşturmuş oluyorum. İplerin geçeceği boşluğu oluşturmuş oluyorum. Burayı da bilerek söyledim. Bazen arkadaşlar mesela burası kasma oluyor. Sırf kasma oldu diye sadece şöyle düzeltmeyi bilmedikleri için örgüyü yanlış ördüklerini düşünüp bırakabiliyorlar. Böyle şeyler ufak şeyler, o yüzden örgüyü bırakmayın. Şimdi burayı telafi ettik. Aynı şekilde bir zincirlik boşluğumuz görünüyor. Şimdi trabzan sırasına geçiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Ve buradaki trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bu şekilde boşluğumu oluşturmuş oldum. Başta ve sonda boşluklar yapıyoruz. Trabzan sırası da olsa, boşlukta olsa bu şekilde boşluğumuzu oluşturduk. Sonra ne yapıyorum? Trabzan sırasında bir zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan, trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan. Artık ön yüzündeyiz. Bu şekilde trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Boşluğa bir tane ikili trabzan ve trabzan üzerine ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Yeni başlayanlar nasıl ördüğüme burada dikkat ediyorsa diye tekrar söylemek istiyorum. Örgüdeki kasmalar düzeltilebilir. Tığla birleştirmeyi bilmiyorsanız iğneyle dikebilirsiniz. Diğer örgülerde de. Burada mesela aynı şekilde. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Dün mesela bir tane arkadaş, 16 yaşında bir tane arkadaş kendisine bir tane altıgen hırka örmüş. Kasma yapmış, yanlış ördüğünü düşünmüş mesela. Eliyle açtı, düzeltti ve hırkası oluşmuş oldu. Öyle şeyler en başta size yanlış örmüşsünüz gibi gelebilir. Sonrasında örgüyü öğrendikçe bunların kolayca telafi edebileceğinizi göreceksiniz. Sıra sonuna kadar ikili trabzan örerek devam ettim. Trabzan üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyoruz. En son trabzan üzerine de bir tane ikili trabzan yaptım. Biterken ne yapıyoruz? Boşluk oluşturuyoruz. Arada bir zincir çekiyorum. Bir tane zincirimiz vardı arada, onu atladım. Trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir zincirlik boşluğu oluşturmuş oldum. Tekrar yine boşluk sırasına geçiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Boşluk sırasını örgünün arkasında örüyoruz. Burası örgünün arka yüzü. Tığın başına doladım. İlk trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. Biz zaten burada boşluk sırasını düzeltmiştik. Herhangi bir artık sorunumuz kalmadı. Sonrasında da herhangi bir sorunumuz olmayacak. Trabzan denk geldi, denk gelmedi. Aşağıdan bir tane atladık, iki tane atladık, sorunumuz kalmadı. Eşit şekilde ilerleyeceğiz. Onu birinci sırada zaten düzeltmiştik.
Şimdi arada bir tane zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Aşağıdan bir tane trabzan atladım. İkincisine ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çek. Aşağıdan bir trabzan atla. İkincinin tepesine bir tane ikili trabzan yap. Arada bir zincir çek. Aşağıdan bir trabzan atla. İkincisine bir tane ikili trabzan yap. Zaten bu trabzanın tepesi burası. Gördüğünüz gibi eşit şekilde ilerliyor. Siz sıra sonuna geldiniz, buraya geldiniz ve burada olması gerektiği gibi son trabzanın üzerine trabzan denk gelmiyor. O zaman arada belki 2 tane atlamış olabilirsiniz. Burada normalde bir tane atlayıp ikincisine ikili trabzan yapıyoruz. Fark etmemişsinizdir. 2 tane atlamışsınızdır. Yani eşit şekilde ilerliyorsanız sıra sonunda denk gelmemesi mümkün değil. Artık aşağıda onu biz eşitlemiştik. Arada bir zincir çektim. Aşağıdan bir tane trabzan atladım. İkincisine ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çek. Aşağıdan bir trabzan atla. İkincisine bir tane ikili trabzan yap. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar geliyoruz. Aynı işlemlerimize devam edeceğiz. Şurada size göstermek istiyorum. İkinci boşluk sıramızı da öreceğiz. Tekrar bir zincirlik boşluğumuzu oluşturacağız. Trabzan sırası örmeye geçeceğiz. Trabzan sırasından sonra arka yüzde boşluk sırasını öreceğiz. Sonra yine trabzan sırasını öreceğiz. Fark eden tek şey buradaki bir zincirlik boşlukları unutmuyoruz. Trabzanda yapsak boşluk yapacağız. Boşluk da yapsak bir zincirlik boşluk yapacağız. Çünkü buralardan ip geçirmemiz gerekiyor. Kaç tane boşluk sırası yapmışım? 1, 2, 3, 4 tane boşluk sırası yapmışım. 4 tane boşluk sırası yapalım ve üzerine bir sırada ikili trabzan yapalım. Sonrasında artık örgümüzün yine süsleme kısmına geçeceğiz. 4 tane boşluk örelim. Üzerine bir tane de trabzan sırası örelim. Yani burada kaç sıra ördük? 1, 2, 3, 4 sıra ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra örelim ve örgümüze sonrasında devam edelim. Aynı buradaki gibi 4 sıra boşluk ördüm ve ondan sonra bir sırada ikili trabzan ördüm. Sizin burada yapacağınız işlem sonrasına devam etmek istiyorsanız boşluk trabzan, boşluk trabzan olarak devam ediyorsunuz. Artık tamam bu bana yeter dediğiniz noktada, boyu yeter dediğiniz noktada artık bu şekilde yine midye süslemelerimize geçiyoruz. En son trabzan sıramızı ördük. Midyelerimiz ön tarafta kalsın diye, bu şekilde ön yüzde kalsın diye bir sırada arkadan trabzan öreceğim. Onun üzerine ön yüzde midyelerimizi öreceğiz. Söylediğim gibi birinci sırada zaten burada boşluk sırasını oturtmuştuk. Sonrasında herhangi bir zorluk yaşamadım. Herhangi bir şey denk getirmeye çalışmıyoruz. Aynı sayıda eşit şekilde örüyoruz. Bir sıra daha ikili trabzan öreceğim. Öncelikle ne yapıyoruz? Buradaki bir zincirlik boşluğu oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. Ve ilk trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki sırada midyelerim düz yüze denk gelsin diye bir sırada arkadan ikili trabzan örüyoruz. Bu şekilde ikili trabzan üzerine ikili trabzan olarak sıra sonuna kadar gelelim. Artık düz yüzde midyelerimizi örmeye başlayalım. Ters tarafta bir sıra ikili trabzan ördüm. Burada bir zincirlik boşluğumu oluşturdum ve 3. zincirin içine bir tane ikili trabzan yaptım. Artık düz yüzünde midyeler örmeye başlayabiliriz. Başlarken yine yarım olarak başlıyoruz. Sonrasında tam şekilde devam ediyoruz. Yarım midye için 1, 2, 3 zincir çektim. Bunda bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Örgümü döndürdüm. Burası benim örgümün güzel yüzü. Tığın başına doladım. Aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Midyelerini yaparken ne yapıyoruz? Aşağıdan 2 tane tepe atlıyoruz. Üçüncüsüne sık iğne yapıyoruz. 2 tane tepe atlıyoruz. 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı şekilde devam edeceğiz.
Burada arada bir zincirlik tepem var, bir zincirlik boşluğum var. Birinci trabzanı da bırakıyorum. Yani 2 tane tepe atlıyorum. Üçüncüsüne sık iğne yapıyorum. Buradaki ikinci trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. Tığın başına doladım. 1-2 trabzan atladım. Üçüncüsüne 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Midyeyi tamamladıktan sonra sık iğne yapmam gerekiyor. Aşağıdan 1-2 tane trabzan tepesi atlıyorum. Üçüncüye sık iğne yapıyorum. Tığın başına doladım. Aşağıdan 1-2 tane trabzan tepesi atladım. Üçüncüye 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde aşağıdan 2 tane trabzan atlayarak üçüncüye sık iğne yapıyoruz. Yine aşağıdan 2 tane trabzan atlayarak üçüncüye 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Size benimle aynı ölçülerde yapıyorsanız, aynı sayılarda yapıyorsanız midye sayısını da vereceğim. Kendiniz de o şekilde kontrol edebilirsiniz. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda ben en başta ne yapmıştım? Burada birinci trabzan üzerine yarım midye yapmıştım. Aşağıdan 1-2 tane tepe atlayıp üçüncüsüne sık iğne yapmıştım. Yani tam ikinci trabzanın tepesine sık iğne gelmişti. Burada sıra sonuna geldim. Yine burada olduğu gibi 2 tane ile geçsem olmayacak. Tam ikinci trabzan üzerine denk gelmeyecek. O yüzden bu sefer aşağıdan 1-2-3 tane trabzan tepesi atladım. Dördüncüye sık iğne yapıyorum. Yine ikinci trabzanın tepesine sık iğne yapmış oldum. Sonra tığın başına doladım. Yine sıra sonunda 3. zincirin üzerine 3 zincirde bir trabzan kabul etmiştik. 3. zincirin içine 4 tane ikili trabzan yapıyorum ve yarım midye ile bitirmiş oluyorum. Burada 2 değil de 3 tane tepe atlamış olduk. Size sayı da vermek istiyorum. Buradaki yarım midyeler de dahil olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6, yarım midyeler de dahil olmak üzere 25 tane midye var. Yani 2 tanesi yarım, 23 tanesi tam şeklinde. Benimle aynı sayıda yaptıysanız onun için veriyorum. Yoksa sayıların çok da bir önemi yok. Önemli olan görünüm. Sıra sonunda burada bir zincirle ipimi koparıyorum. Bedendeki işlemim bitmiş oldu. Artık bağlama ipini yapacağız ve büstlerimizi bitmiş halde göreceğiz. Önce bağlama ipini yapalım. Sonra kalan ipleri nasıl temizliyoruz onu size göstereceğim. Manken üzerinde beraber de mankene giydireceğiz ve arkasına iplerini bağlayacağız. Buradaki yaptığım ipi çok uzun tutmuşum. 130 santim falan yapmışım. O yüzden çok uzun. Bunu 100 santime kadar sökeceğim. Sonrasında yine diğerini de kullanacağım. Çok fazla uzun olduğu ipi 90-100 santim yeterli gelecektir. Ben ölçmeden yapmıştım onu, sonrasında uzun olduğunu fark ettim. 90-100 santim yeterli gelecektir. O kadar 130-140 santim yapmaya da gerek yok. Bağlama ipini de şu şekilde yapacağız. Zincir çekeceğiz ve zincirin arka çizgisine sık iğne yapacağız. Önlük süveterde de bu şekilde yaptım. Bir önceki videoda bandana yapmıştım. Onda da aynısını kullandık. Yine aynı şekilde yapacağız. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Buradaki ipimi de sonra yine gizleyeceğim. Bağlama ipini yaparken zincir çekiyoruz. Zincir için ipi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim. En başta yaptığımız gibi ipi alıyoruz, ilmekten geçiriyoruz. Bu şekilde zincirlerimizi oluşturuyoruz. Burada size herhangi bir sayı vermeyeceğim. Sadece ölçü vereceğim. Elimizin sıkılığı, gevşekliği değişebilir. İpimiz farklıdır. Önemli olan verdiğim ölçüye göre yapmanız. Ne kadar zincir çektiğimi saymadan böyle bu şekilde çektim. Uzunluğuna bakmak istiyorum. Esnekliğini de alıyorum bu arada. Düz şekilde. Şöyle ölçmek istiyorum. Yaklaşık 104 santim kadar olmuş. Şimdi biz sık iğne ördüğümüzde de 2-3 santim boyunda azalma olacak, toplama olacak.
Yaklaşık 100 santim kadar olacak. O da benim için yeterli. 90-100 santim arası yeterli gelecektir. Siz de istediğiniz uzunlukta zincirlerinizi çektiniz. Herhangi bir zincir sayısı vermiyorum. Dediğim gibi ölçüye uyarak yapacağız. Burada yapacağımız işlem, zincirlerin ön yüzleri V harfi şeklinde görünüyor. Biz arka taraflarını kullanacağız. Arka taraflarında zincirlerin böyle kısa çizgiler var. Kısa çizgileri batarak sık iğne yapacağız. En son yaptığım zinciri bırakıyorum. Örgüyü döndürdüm. Zincirin arkasındaki kısa çizgiye girdim. İpi aldım ve sık iğne yaptım. Bir sonraki zincirin arka çizgisine girdim. İpi aldım ve sık iğne yaptım. Bu şekilde zincirlerin arka çizgisine giriyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Zincirleri sıkı sıkı yaptıysanız burada arka çizgisine girmeniz biraz zorlaşacaktır. O yüzden gevşek çekmenizi söylemiştim. Bu şekilde biraz örüp göstermek istiyorum. Sırasıyla kaç tane zincir çektiyseniz, 90 santim mi çektiniz, 100 santim mi çektiniz? Sırasıyla zincirlerin arka çizgisine batarak sık iğne yapıyoruz. Örgümüz böyle yamuk görünüyorsa ne yapıyoruz? Tepelerini açıyoruz ve örgümüzü düzleştiriyoruz. Arka çizgisine batarak bağlama ipinin altında, üstünde işlemiş olduk. İki tarafta V harfi şeklinde görünüyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Her bir zincirin arkasındaki çizgiye sık iğne yapıyoruz. Burada birinci zincirin arkasına da bir tane sık iğne yaptım. Ve burada ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Aslında kesmeden önce bir kere daha ölçmek istiyorum. 104 santimlik bir zincir çekmiştik. Üzerine sık iğne ördük. Sık iğne ile beraber zincir biraz toplanıyor. 99 santimlik bir bağlama ipine ulaşmış olduk. Bu benim için yeterli. Burada ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorum artık. Örgüdeki bütün örme işlemimiz bitti. Artık geriye kalan tek şey iplerimizi gizlemek. Buradaki iki ipi birbirine iki kere bağlayacağım ve sık iğnenin arkasında, arka tarafında gizleyeceğim. Daha küçük bir tığ numarası alıyorum. Burası bağlama ipinin ön tarafı, burası arka tarafı. Arka tarafta iplerimi gizleyeceğim. Bunları örgü bilenler biliyordur. Buraları geçebilirler. İlk defa yapanlar nerede gizleyeceğiz derse, örgünün arka tarafında görünmeyen yerinde gizliyoruz. Sık iğnelerin arka tarafında gizleyelim. Bu şekilde bağlama ipinin arka tarafında iplerimi gizledim. Dışarıda kalan ipleri kestim. Bağlama ipimiz de artık hazır. Örgünün üzerinde kalan ipleri de gizleyeceğim. Ve mankenin üzerinde giydirmeye başlayacağız. Ortadaki ipi örgünün yine arka tarafında gizliyorum. Burada en son bir zincir çekmiştik. Burada da arkada bir zincir çekip buraya sabitliyorum ki sonradan buradan sökülmeye başlamasın. Sonra istediğim yerlerden geçirerek gizleyebilirim. Midyelerin arkasına gizlemek daha kolay. O yüzden buraya çektim ve midyenin arkasında gizleyip dışarıda kalan ipimi kesiyorum. İlmekten kalan ipimi de gizledim. Bu şekilde gizlediğim ipleri hızlandırarak gizleyeceğim. O şekilde bakabilirsiniz.
Tüm ipleri örgünün arka tarafında uygun yerlerden geçirerek gizledim. Artık örgüyle işimiz bitti. Bu noktada öncelikle bir tartma işlemi yapmak istiyorum. Ne kadar ip gitti? Örgüyü bu şekilde aldım. Bağlama ipi de içinde. Tartıya yerleştiriyorum. Toplam 77 gram ip kullanmışım. Bir yumak 100 gram. Yani bir yumaktan az ip kullanmışım. Yarn art cinsler kullanacaksanız 2 yumak almalısınız. Çünkü onların bir yumağı 50 gram. Ama böyle Alize Cotton Gold'ları alacaksanız bir tanesiyle büstiyer örebiliyorsunuz. Ve bu kadar da ipiniz artıyor. Öncelikle şimdi yapacağımız işlem sadece el ütüsü yapmak. Elimle düzelteceğim. Sonrasında mankene giydireceğiz. Ütü değdirmiyoruz. İpimizin yapısı incedir, ömrü kısadır. Uzaktan buhar verebilirsiniz. El ütüsüyle düzeltebilirsiniz. Zaten mankene giydirdiğimizde ya da üzerimize giydiğimizde örgümüz açılacaktır. Düzgün bir görünüme ulaşacaktır. İpimi de bu şekilde düzeltiyorum el ütüsüyle. Öncelikle ipimi bağlayacağım, sonra o şekilde mankenin üzerine geçireceğim. Bu şekilde iplerimi geçirdim. 2 tane boşluk atladım. Üçüncüye ipimi geçirdim. 2 tane boşluk atladım. Üçüncüye ipimi geçirdim. Bu şekilde, hatta şunu yanlış geçirmişim. Son boşluğa bunu da geçiriyorum. Ve mankenimize giydiriyoruz. Askısını bağladım. Ön tarafta bedenine göre ayarlıyorum. Arkada artık ipini bağlayabilirim. Bu noktada zaten dediğim gibi arkadaki iplerle istediğiniz bedene göre yapabilirsiniz. Önemli olan buraların size uyması. Buradaki bölümü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Burayı şimdi beline göre ayarlıyorum. Sonra arkasında iplerimi bağlıyorum. Bu şekilde bedenine göre ayarlama yaptım. Burada 38 bedene görüyorsunuz, yine aralık kısmı kalıyor. Daha da sıkılabilir isteniyorsa 40, 42, 44 istediğiniz beden aralığı bu şekilde giyebilir. Beden büyüdükçe sadece aradaki bu boşluk kısmı artacaktır. Bu şekilde artık büstlerimiz hazır. İçine istiyorsanız göğüs petleri takabilirsiniz. Hazır olarak satılıyor onlar internette. Alırsınız. Rahatsız mı oldunuz? İçine dikersiniz. Yine bej renginde olanlardan alırsınız. İç kısmına dikersiniz ve rahatça kullanabilirsiniz. Boyunu da buraya kadar değil, istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz ya da kısaltabilirsiniz. Sadece bir sıra trabzan geçip üzerine midye de yapabilirsiniz. O sizin artık zevkinize bağlı. Bikini olarak da kullanabilirsiniz. Elinden geldiğince özellikle yeni başlayanlar hiç zorlanmasın diye, kendisine örebilsinler diye detaylı şekilde anlatmaya çalıştım. Yine de aklınıza takılan yerler olursa lütfen sorun. Örgülerinizi diğer arkadaşlar gibi Instagram'dan fotoğraflı olarak atabilirsiniz. Dönmediğim, yüksündüğüm hiçbir mesaj yok. Lütfen çekinmeden atın. Sonraki videolarda da yazgı örgülerle devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.